Bunlar iyi mi? Şükür. Açık abi. Yüzden düşmeye başla. Merhaba. Çömlek atölyesindeyiz. Evet. Mustafa ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız usta? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Biz misiniz? de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Röportaj yapmaya geldik sizinle. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım mı sorulara? Başlayalım. Dikkate değer bulduğunuz bir broşür öykünüzü bize açıklar mısınız? İşletmenizin tanımları, sürdürülebilirliği, gündüz ve varlıkları hakkında olabilir. Bu broşür öyküsü sizlere bize ulaştırır. Aşağıda öykümüz 1991'den beri bu işi yapıyorum. Çömlekçilik işi yapıyorum. 3 yıldır kendi işletmemi kurdum. Yani başarı olarak yani en iyi usta olma hedefi. Ondan sonra yaptığım ürünlerin kalitesi, formu, yani hedefler bunları geliştirerek sürekli yeni yani formlar üretebilmek yani. Hedefimiz bu. Çömlekçilik işinde. Bu başarı öyküsü bize anlatır mısınız? Başarım şu, ben 16 yıl bir yerde çalıştım sürekli olarak, bir firmada çalıştım. O firmada sürekli olarak yenilikler yapmaya çalıştık, yeni modeller yapmaya çalıştık. Hep aynı ürünler üzerinde durmadık. Sürekli yeni modeller çıkararak müşterilere sunma yani gayret içerisindeydik. Ve yaptığımız modellerin tutulması, sürekli satış olması, o iş yerinin sürekli yükseliş olması, yani başarımız bundan ibaret yani. Kendi işime de başladığımdan beri 3 yıldır her yıl daha da bir gelişme içerisindeyiz. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarı öyküsü hangi tartışmalardınız? Bölümünüz neydi? Yani dediğim gibi 16 yıl bir yerde usta olarak çalışmak, sürekli en iyi ustası olarak iş yerine kaldık orada. Kendi işimde de baktığım zaman sürekli müşteri potansiyelini geliştiriyoruz. Her yıl daha çok müşterilere yani rağbet görüyoruz. Yaptığımız ürünlerin kaliteli olmasına, form düzeylerinin düzgün olmasına sürekli dikkat etmek bizi gelişmemize yardım ediyor. Bu öyküde önemli bulduğunuz dikkate değer önemli hususlar nelerdir? Yani en önemli husus şudur, yani benim büyük malı düzgün yapmam, ekli mallar özellikle büyük mallar ürünlerde formlarını düzgün yapmam, ek yerlerini belli etmeden bayağı 1 metre boylarında, 1,5 metre boylarında büyük ürünleri düzgün ve formlarını şaşırmadan yapabilmek en büyük başarım yani. Bu öyküyü taşlama doğrultularınız nasıldı? Örneğin pazar ürünü, pazarda rekabet ürünü, pazar sayılar. Yani çalıştığım iş yerinde sürekli yurt dışına ihracat vardı. Son 5-10 yıldır ihracat düştü. Özellikle son 5 yıldır tamamen bitmek üzere. Bunun sebebi Çin'deki üretimin ucuz olması. Ülkemizde yakıtın yüksek olması. Yani en büyük etkenlerden biri bu. Maliyetinin yüksek olması. Yani onun dışında müşteri potansiyelimiz düşük. Yurt dışı olmadığı için yurt dışı yeterli gelmiyor yani. Bu sektör için. Evet, ihracat şart oluyor. Bakalım sayesinde başlamak neden etkili oldu? Yani okumadık. Ondan sonra kendimize bir meslek seçmek zorundaydım. Yani ben el sanatlarından kendimi yakın gördüğüm için bu işi yaptım yani 22 yıldır sürekli devam ediyorum yani devam ediyorum. Bundan sonra da inşallah devam eder daha güzel bir şekilde. Başarı hikayesine başlarken beklenilen sonucu nasıl tanımlardınız? Beklediğiniz sonuçlar neydi? İlk önce tabii iyi geçinebilecek kadar iyi bir usta olmak hedefim vardı.
Ondan sonra çalışabilmek, sürekli bir iş yerinde yani arzulanan birisi olmakta hedefim. Allah'a çok şükür buna ulaştım. Şimdi kendi işimi kurdum, kendi işimi yapıyorum. Yani. Allah nasip ederse daha iyi yapmaya gayret ediyoruz yani. Başarı öyküsü sürecinde hangi zorluklarla yüz yüze kaldınız? Yani en büyük zorluğumuz dediğim gibi satışı gerçekleştirebilmek şu an. En büyük zorluk odur yani nakit. Bizim sektörde nakit çalışma yok. Daha çok açık hesap çalışılıyor. Bu sektörü çok zorluyor yani. Yani satış yapanlar imalatçılara göre hem kar harcını yüksek tutuyorlar hem de imalatçının yani zamanında dönüş olmadığı için zorluyor yani imalatçı. Bu zorlukların çözümü için ne yaptınız? Biz Menemen'de dernek kurduk. Çömlekçiler Derneği. Yönetim kurulunu oluşturduk şu anda. Yani çömlekçilerle birlikte hareket edip inşallah en güzel seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Çözümlere ilişkin engelleriniz neleri yenmek zorunda kaldınız? Yani ilk önce çömlekçileri yani bir araya getirip aynı hedef, aynı düşünceyi oluşturmak, insanları bir çatı altında birleştirip birlikte hareket etme, yani üretim olsun, satış olsun, bunları beraber aynı düşün yani bu mesleği ölmemesi için, yani yeni ustaların yetişmesi, ondan sonra satış potansiyellerimizi beraber en doğru şekilde karar vermek için yani birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. İşte hedefimiz değil yani. Peki bu engelleri yenerken kendinizi nasıl hissediyordunuz? Yani tam yenilip sayılmaz ama şu anda yani biraz daha rahatız yani en azından birlikte hareket etme şansımız var. Aynı yani bir yere oturup bu mesleği daha iyi nereye getirebiliriz? Nasıl daha bir iyi gelişim sağlayabiliriz? Bu bizi daha çok mutlu ediyor tabii. Niçin? Yani ferdi olmak farklı, toplu hareket etmek her zaman daha farklıdır. Yani bu mesleğin gelecekte de yeni nesillerin yetişmesi lazım. Bunları, bu mesleği yani devamı için özellikle usta yetişmesi şu an düşük yani yok yani hemen yok denecek kadar az. İşlerin durmasından dolayı, ihracatın düşmesinden dolayı. O yüzden bu işi daha çok geliştirip yani insanlara bunu sevdirmek ve yeni nesiller yani yetiştirmek bu işte. Başarı öyküsünde kesinlikle üstesinden geldiğiniz sorunlar neler oldu? Bu sorunların çoğu kadar iyi çekiyorlardı. Yani en başardığım şey dediğim gibi iyi bir usta oldum. Yani en büyük başarım bu yani. İyi bir usta tutulan bir usta oldum. Onun dışında işte kendi işimi kurdum. Sıfırdan başladım yani. Kendi atölyemi kurdum. Şu anda da işlerim normal düzeyde gidiyor yani. Başarı öyküsü kapsamı ve karşılaştığınız sorunların çözümü için farklı olarak neler yapabildiniz? Daha farklı neler yapabildiniz? Mesela bütün çömlekçileri bir araya toplamayı düşündük. Yetkililere de başvurduk Menemen ilçemizdeki. Destek istedi. Bu konuda yeteri desteği alamadık ama bütün çömlekçilerin bir yerde toplanması, birlikte hareket etmesi en büyük hedefimiz yani. Niçin daha önce bu yaptıklarınızı yapamamıştınız? Daha önce kendi işimde çalışmadığım için, daha önce normal bir iş yerinde işçi olarak çalıştığım için böyle bir hedefim yoktu. Ama şimdi kendi atölyemizi kurduktan sonra daha iyi bir şey, bütün çömlekçileri bir yere toplanıp çömlekçiler köyü gibi bir yer kurup yani herkesin aynı yerde doğal gazın geldiği, yolların olduğu bir yer, imkanların daha kolay olabileceği yer, insanların gelip çömlekçilerin hepsini bir arada bulacağı bir yeri hedeflemiştik. Evet, inşallah onu da başarırız. Başarı öyküsüne gelecek için elde ettiğiniz sonuçlar, kazanımlar nelerdir? Yani en büyük kazanım şu, yani bu sektörle ilgilenen satış yapan insanlar olsun, imalat yapan insanlar olsun, bu işin içerisinde tanınan biri olduk en azından. Saygı duyulan birisi olmak. Bu deneyimizden sonra gelecekteki benzer engellerden korunmak için düşünce biçimimizde ve davranışımızda ne tür bir değişim oldu? Yani değişim olarak şu oldu, olaylara daha pozitif bakma, ondan sonra meslekle ilgili gelişimi düşünebilme, sadece ferdi değil de toplu olarak bazı şeyleri toplumsal olarak düşünebilme bir değişim oluştu bende. Teşekkür ediyorum.
inşallah. Rica ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Teşekkür ediyorum. Ben de size soru konularınızda dolayı başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.